Saygıdeğer izleyicilerimiz, Yunanistan'da koronavirüs tablosu ağırlaşmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak bir dizi tedbirler alındı. Hemen bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilia Kekilyas yaptığı açıklamada Eylül ayı itibariyle aşı olmayanlara yönelik yeni tedbirler uygulanacağını ifade etti. Kekilyas, yeni tedbirler kapsamında aşı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenler devlet daireleri gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi olsa bile giremeyecek ve devlete ait sağlık merkezlerinden ücretsiz PCR testi yaptıramayacak. Kara, deniz ve hava yoluyla seyahat edecek olanlar 48 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi sonucu sunmak zorunda kalacak. Devlet ve özel hastanelerde aşı olmayan tüm sağlık çalışanlarının işine ara verilecek. Tedbirlere uymayan eczacılara ise idari yaptırım ve para cezaları uygulanacak. Evet, aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine ara verilecek deniliyor. Restoran, kafe ve eğlence yerleri gibi kapalı mekanlara veya açık ya da kapalı stadyumlara sadece 2 doz aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş olanların girmesine izin verilecek. Aşılarını tamamlamış ya da hastalığı geçirmiş olanlarla çalışılacağını beyan eden işletmelere tam doluluk ile çalışma izni verilecek. Yoğunluk yaşanan açık alanlarda tüm vatandaşlar için maske takma zorunluluğu getirilecek. 31 Mart 2022'ye kadar sürecek tedbirler kapsamında ayrıca 13 Eylül'den itibaren aşı olmayan kamu ve özel sektör çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Yunanistan'da son 24 saat içerisinde 2700 pozitif COVID-19 vakası tespit edildi. Yaklaşık 10,5 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana yaklaşık 570 bin vaka, 13.422 salgın kaynaklı ölüm gerçekleşti. Ülkede halkın yaklaşık %53'ü ikinci doz aşısını yaptırdı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, artık Avrupa'nın genelinde, sadece bu Yunanistan özelinde değil, Avrupa'nın genelinde insanları her açıdan artık aşı olmaya mecbur bıraktılar. Aşı olmuyorum diyenlerin pek çoğunun önümüzdeki günlerde aşılanacağı anlaşılıyor. Yoksa evden çıkışa izin yok arkadaşlar. Öyle görünüyor. Bakın, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri de aynı tabloyu bizim önümüze koyuyorlar. Manzara aynı değerli izleyicilerimiz. Zorunlu değil deniliyor. Eğer aşı olmazsan evden çıkış yok. Yani Türkçesi bu aslında. Aşı olmayanlar evden çıkamayacak. Görünen bu. Bunu anlıyoruz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki en kısa sürede bu illetten, koronavirüsten insanoğlu kurtulur ve çok özlemiş olduğumuz eski yaşamımıza bir an önce döneriz. Yoksa oldun, aşı oldun, o oldun, bu oldun. Maalesef değerli izleyicilerimiz, sorunlar çözülmüyor. Aşının da bu işe ne kadar derman olduğu büyük bir soru işareti. İnsanlığın önüne aşı bu işi çözecek mucizevi buluş adı altında sürdüler. Ama görüyoruz ki şimdi 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. doza kadar yapılacak deniliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere pek çok vatandaşımız izinlerini tamamladı ve Avrupa'ya gelmeye devam ediyor. Bununla ilgili olarak da Kapıkule sınır kapısında ciddi bir yoğunluk durumu yaşanıyor. Ve değerli izleyicilerimiz, Kapıkule'den sorumlu Edirne Vali Yardımcısı Sayın Ali Uysal'dan bir son dakika açıklaması geldi gurbetçilerimize. Bakalım neler söylüyor. Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçi vatandaşların Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüşü yoğun bir şekilde devam ediyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapısında gurbetçilerin yoğunluk oluşturması üzerine Edirne Vali Yardımcısı Sayın Ali Uysal, Bulgaristan gümrüğünün prosedürlerinden dolayı işlemlerin yavaş olduğunu ve gurbetçilerin 10-12 saati bulan bekleme sürelerine maruz kaldıklarına dikkat çekti. Vali Yardımcısı Uysal, gurbetçilerden özellikle gelişlerini pazartesi ve salı günlerine kaydırmaları konusunda çağrıda bulundu. Kapıkule'de çıkışların yoğun olarak sürdüğünü belirten Vali Yardımcısı Uysal, herkesin bildiği gibi şu anda çok yoğun çıkış var.
Yani çalıştıkları ülkelere geri dönüyor gurbetçilerimiz. Biz çıkışta valimiz Sayın Ekrem Cenalp'in koordinasyonu ve eşgüdümüyle her türlü tedbiri aldık. 1200 araçlık bir otoparkımız var. Ücretsiz tuvaletler, ikram standları var. Yani vatandaşlarımız bekleme yaparken her türlü konforunu, ihtiyacını düşünerek her şeyi karşıladık. Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı komşu ülkemiz Bulgaristan'ın kendi mevzuatı uygulamak zorunda olduğu durumlar var. Bu prosedürler geçiş sürecini yavaşlatıyor dedi. Gurbetçi vatandaşların özellikle pazartesi işe başlamaları kaygısından dolayı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya başladığını belirten Uysal, vatandaşlarımız da özellikle çarşamba akşam saatlerinden itibaren perşembe ve cuma çok yoğun olmak üzere cumartesi öğlene kadar çok yoğun bir şekilde geçiş yapmak istiyor. Bunun sebebi de pazartesi işe başlama kaygısı. Yani pazar günü çalıştıkları ülkede olmak istiyorlar. Bundan dolayı Türkiye'de 1-2 gün daha zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle perşembe ve cumaya çok yoğunlaştırıyorlar. Bundan dolayı 10-12 saati varan bekleme süreleri var. Bu da bizi ve vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor dedi. Gurbetçilere çıkış yapma günlerini pazar, pazartesi ve salı gününe kaydırmaları çağrısında bulunan Vali Yardımcısı Uysal, bizim gurbetçilerimizden istirhamımız geçiş zamanlarını biraz daha pazar, pazartesi ve salı gününe kaydırabilirlerse buradaki bekleme süreleri en az %50 oranında azalacaktır. Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Son 4 saate geçiş sürecini, araç sayısını %30 daha arttırdık. Saat başına şu anda 230'ları buldu. Yani bu 180'lerdeydi. Biz bunu ne kadar arttırırsak arttıralım çok yoğun bir geliş var. Günde 8.000 aracı bulan geçişler söz konusu. Eğer burada günde 7-8 bin araç çıkmaya çalışırsa karşının aldığı ortalama rakam şu anda 4.000. Bu nedenle gurbetçilerimize sesleniyoruz. Lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü belki Türkiye'de birkaç gün daha kalmamış olacaksınız ama bu çileyi çekmemek için pazar, pazartesi veya salı gününe kaydırırsanız daha iyi olur diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef gurbetçilerimiz çok yoğun saatler 10-12 saati bulan bekleme süreciyle karşı karşıya. Her ne olursa olsun, konu her ne olursa olsun mutlak surette bunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yoğun günler, yoğun saatler anlayabiliyoruz. Sayın Vali Yardımcımızın da ifade ettiği gibi pazar, pazartesi ve salı günleri Kapıkule'den geçmeye çalışın. En azından %50 oranında daha az bekleyeceksiniz. Tablo bize bunu gösteriyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'den Fransa'ya dönen vatandaşlarımızdan Fransa'da hangi şartlar aranıyor? Koronavirüsle ilgili alınan tedbirler neler? Şimdi bunları hemen sizlerle paylaşacağım. Fransa, Türkiye'yi turuncu risk bölgesi olarak kabul ederken izinlerini Türkiye'de geçiren Fransız vatandaşları ve Fransa'da oturum hakkına sahip kişiler Avrupa İlaç Ajansı olan EMA'nın onayladığı aşıları olduklarını ispatlamaları durumunda koronavirüs testi zorunluluğu olmadan Fransa'ya giriş yapabilirler. Ancak testsiz Fransa'ya dönüş için EMA'nın onayladığı aşıları olmuş olmak zorunlu tutuluyor. Ayrıca Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı Moderna, BioNTech, Pfizer, AstraZeneca aşılarının ikinci dozunu olanlar için ikinci aşının üzerinden 7 gün geçtikten sonra test zorunluluğu bulunmuyor. Johnson & Johnson aşısının tek dozunu vurmalarının ardından en az 28 gün geçmiş olan kişiler de aşılı olarak kabul ediliyor. Fransa'ya dönüşte aşı olmamış kişilerin ise 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi sonucu ya da 48 saat içinde alınmış negatif antijen testi sonucu sunması zorunluluğu devam ediyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Eğer aşınızı 2 doz halinde yaptırdıysanız hiçbir şekilde başka teste vesaireye gerek yok. Bunu gösteriyorsunuz. Telefonunuzdaki uygulamadan ya da varsa elinizde herhangi bir evraktan 2 doz aşı olduğunuzu gösteriyorsunuz ve ülkeye giriş yapıyorsunuz. Basitçe böyle. Aşı olmayanlar ise 72 saat öncesinden yapılmış testin negatif olması gerekiyor ve bu testi gösteriyorsunuz. Basitçe Fransa'ya giriş şartları bunlar değerli izleyicilerimiz.